Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim içinde böyle 3 farklı normal patiklik ipim var. Elinizde kalmış artık ipleri de değerlendirebilirsiniz. Hemen iplerimi kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelim bu şekilde. Ajurlu, çok güzel, çok şık bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay, örmesi zevkli bir model. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın şuralarda modellerimiz var. Buraya bir model fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de bir model eksik örebilir. Başlangıç sayılarımız her numara için aynı olacak. Sadece patiğin boyutunu şu ön bölüme yaptığımız desenler belirliyor. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle iki tane daha yedek şiş kullandım. Dileyen misinalı şişlerle de patiğini yapabilir. Hemen modelimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben ilk tarçın rengi ipim ile başladım. Renkli ipim ile başladım. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. Hanımlar 59 ilmek atacağım. 59 ilmek başlayacağız. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayılarımız aynı. Bakın burada 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8 bu şekilde 59 ilmek atalım gelelim. Evet 59 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Şimdi geri dönüyorum. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimi bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra sırasıyla düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak. Bu renkli iplerimizle ilmekler haroşa örülüyor. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu renkli ipimizle bir diş haroşamızı ördük. Şimdi krem ipime geçiyorum. Ajurlu modelimize başlayacağız. Bu ajurlu model 6 sıradan oluşuyor. Buraya hanımlar öncelikle kenar ilmeğimi renk geçişi olduğu için örerek başlıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Bu krem ipimin ucunu şu renkli ipime düğümlüyorum öncelikle. Şöyle buraya 2 tane düğüm attım. Bu renkli ipimi keseceğim hanımlar. Artık patiğimizin ön bölümünde kullanacağız. Siz iki renkli olarak yapacaksanız yani aynı renkli ipi diğerlerinde de kullanacaksanız ipinizi kesmenize gerek yok. Şöyle renkli ipimi kestim. İlk 2 ilmeğimi ördüm hanımlar. Ardından bu ajurlu modelimiz hanımlar toplamda 7 ilmeğe kuruluyor. Şimdi ilk ajurlu modelimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. İlk ajurlu modelimi şimdi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi ortada üçlü bir kesim yapacağım. Bakın şöyle yapıyorum. Şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Bu 2 ilmeği ve sıradaki 3. ilmeği de alarak üçünü bir keserek örüyorum. Bakın üçlü bir kesim yaptım. Hemen yanına 2 ilmek daha düz örüyorum ve ipimi şişime doladım. Bakın bu 7 ilmeğe ilk modelimizi kurduk hanımlar. Şimdi ilk 2 kenar ilmeğini saymıyoruz. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi şişime doladım. Şimdi model aralarına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ikinci modelimi yapacağım. Yine ipimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirdim. Bu 2 ilmeği ve 3. ilmeği de alarak üçünü kesiyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum ve ipimi şişime doluyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Bu şekilde hanımlar ikinci modelimizde yaptık. Model arasına bir ilmek düz örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Ortada yine üçlü kesimimi yapacağım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip bu 2 ilmeği ve soldaki bir ilmeği de aldım. Üçünü bir topluyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm ve ipimi şişime doluyorum. Üçüncü modeli de yaptık. Model arasına bir ilmek düz ördüm. Dördüncü modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum.
Bakın şu ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne bırakıp solundaki ilmekle birlikte kestim. Yanına 2 ilmek düz ördüm ve ipimi şişime doluyorum. Şimdi bir diğer modelimi yapacağım. Model arasında bir ilmek düz örüyoruz. Bakın yine aynı işlemi yapıyorum. Artırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Şöyle. Tekrardan yanına 2 ilmek düz ördüm. Yeniden artırmamı yaptım. Modeli yaptık. Şimdi ortada bir ilmek düz var. Bir diğer modelimi yapacağım. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle üçünü bir kestim. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Şöyle tekrar artırmamı yaptım. İpimi şişime doladım. Model arasında bir ilmek düz örüyoruz. Sonuncu modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip solundaki üçüncü ilmekte alıyorum. Üçünü bir topladım. 2 tane düz örüyorum ve artırmamı yaptım. Kalan 2 kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzde modelin birinci sırası bu şekildeydi hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Arka yüzde model kurulumu yok. İlmeklerimizin tamamı ters olarak örülüyor. Bakın hepsini ters örüyorum. Artırdığım ilmeklerim, kesim yaptığım ilmeklerim hepsi. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi örüyorum. Ardından ilk modelde yaptığımız işlemi yapıyorum. Yine artırma yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Model aynı yapılıyor. Bakın ikinci ilmeği ilkin önüne aldım. Bu 2 ilmeği ve solundakini de alarak üçünü bir kesiyorum. Yanına 2 ilmek daha örüp tekrar artırmamı yaptım. Model aralarında yine bir ilmek düz örüyoruz. İkinci modelimdeyim. Artırıyorum. 2 düz ördüm. Bakın ortada üçlü kesimimi yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne alıp solundaki üçüncü ilmekle birlikte üçünü bir kestim. 2 ilmek düz örüyorum ve tekrar artırmamı yaptım. İkinci modeli de yaptık. Arada bir ilmek düzüm var. Tekrar üçüncü modeli yapacağım. Artırma yaptım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm ve tekrar artırdım. Üçüncü modeli de bitirdik hanımlar. Bakın şeklimiz oluşmaya başladı. Şöyle desenimizi de göstereyim size. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. Model arasında bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar artırmamı yaptım. Dördüncü modelimiz. 2 düz örüyorum. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle. Hemen 2 ilmek daha düz ördüm ve ipimi şişime doladım. Dördüncü modelimizi de yaptık. Model arasına bir ilmek düz örüyorum. Beşinci modelimdeyim. Artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüp tekrardan artırmamı yaptım. Bu 5. modelimdi. Şimdi ortaya bir ilmek düz örüyorum. 6. modeldeyim. Artırma yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm ve artırmamı yaptım. 6. modelimizi de tamamladık hanımlar. 7. ve sonuncu modeldeyiz. Model arasında bir ilmek düz var. 7. modeli yapıyorum. Artırma yaptım. 2 düz örüyorum. Ortada üçlü kesimim var yine. Üçlü kesimimi yaptım. 2 ilmek düz örüp artırmamı yapıyorum ve 2 kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde modelin 3. sırasını da bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Arka yüzde modelde 4. sıramız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde modelde 5. sıramız. Yine aynı şekilde ajurlu modeli tekrar edeceğiz.
Aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına ikinci ilmeğimi normal düz örüyorum. Bakın ilk modeli yapacağım. Yine artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Tekrar 2 ilmek düz ördüm ve ipimi işime doladım. İlk modeli yaptık. Aralarda bir ilmek düz örüyoruz. Şimdi ikinci modeli yapacağım. Artırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüp artırmamı yaptım. İkinci modelimizi de yaptık. Model arasında bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü modeldeyim. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Hemen ilmeğimi kaçırdım. Tekrar toplayayım hanımlar. Evet, hemen ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm ve tekrar artırmamı yapıyorum. Bakın şeklimiz iyice belli olmaya başladı. Bu şekilde. Devam edeceğim yine. Artırmadan sonra ortada bir ilmek düz var. Yeniden diğer modelimi yapıyorum. Artırdım. 2 düz örüyorum. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüp tekrar artırmamı yaptım. Arada bir ilmek düz. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Ve yanına 2 tane düz ördüm. Evet, tekrardan artırmamı yapıyorum. Modelimizi tamamladık. Bir diğer modelimi yapıyorum. Ortada bir ilmek düz var. Tekrar artırma yaptım. 2 ilmek örüyorum. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına yine 2 ilmek düz örüp artırmamı yaptım. Şimdi sonuncu modelimizi yapacağım hanımlar. Ortada bir ilmek düzümüz var arada. Tekrar artırdım. 2 düz ördüm. Yine ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Bu şekilde yanına 2 ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin 5. sırası bu şekildeydi. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 6. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını yine ters örüyoruz. Bu şekilde ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzde ikinci modelimizi yapacağız. Yani şöyle, bu defa yeşil ipimi kullanacağım. Yeşil ipim ile bir diş haroşa öreceğim. Ardından aynı ajurlu modeli tekrar edeceğiz. Bu aşamada renk geçişi olduğu için kenar ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de örüyorum. İpimin ucunu düğümleyeceğim buraya. Buraya bu yeşil ipim ile bir diş haroşa öreceğim. Ben hemen hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyordum. Şöyle yeşil ipin ucunda gizleyerek götürdüm. Evet. Bu şekilde ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa düşecek. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde düz örelim. Ardından buluşalım. Evet, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi yeşil ipim ile düz ördüm. Bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar 6 sıradan oluşan modelimizi krem ipimiz ile tekrar edeceğiz hanımlar. Öncelikle yine ilk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördüm. Artık yeşil ipimi keseceğim hanımlar. Şöyle. Ben rengarenk yaptığım için iplerimi bu yüzden kesiyorum. İki renkli yapanların ip kesmesine gerek yok. Ben böyle renkli yapmak istedim. Evet, bakın ilk 2 ilmeğimi ördüm. İlk modelde ne yapmıştık? Aynısını yapıyorum. Bakın modelde birinci sıramız. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz öreceğim şimdi. Şu bir, şu da yeşil ipin ucunda gizleyerek getiriyorum. Şu da ikinci ilmeği. Artırdım, 2 düz ördüm. Yine ortada üçlü kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin önüne getirdim. Bu üçünü bir topluyorum. Yanına 2 tane düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Model aralarında bir ilmek düzümüz var. Bakın aynı işlemi tekrarladım. İkinci modelimi de yapacağım. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum.
Tekrar 2 ilmek düz örüp artırmamı yapıyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Arada bir ilmek düzüm var. Üçüncü modeldeyim. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle üçlü kestim. 2 ilmek düz örüyorum ve artırmamı yaptım. Model arasında bir ilmek düzümüz var. Diğer modelimi yapıyorum. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimim var. Ve tekrar 2 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. Arada bir ilmek düzüm var. Tekrar diğer modelimi yapacağım. Artırdım. 2 düz ördüm. Yine ortada üçlü kesimimi yapıyorum. 2 ilmek düz örüp artırmamı yaptım yine. Yine arada bir ilmek düz var. Tekrar diğer modelimi yapıyorum. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm ve tekrar artırmamı yaptım. Ortada bir ilmek düzüm var. Sonuncu modelimdeyim. Artırdım. 2 düz ördüm. Ortada üçlüyü kesiyorum. 2 düz ördüm. Artırdım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Gördüğünüz gibi modelin birinci sırasını yaptık. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Zaten ajurlu model aynı şekilde kuruluyor. Artırıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Ortada üçlü kesim yapıp tekrar 2 ilmek düz örüp artırıyoruz. Model aralarına da birer ilmek düz örüyoruz. Model aynı şekilde devam ediyor. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz hepsini. Ön yüzde yine yaptığımız ajurlu modelin aynısını tekrar edeceğiz. Buralarda bakın 1, 2, 3. 3 ajur olana kadar devam ediyoruz. Şimdi 6 sıradan oluşan bu modelimizi tamamlayacağız hanımlar. Bu bilek bölümüne zaten 3 tane model yaptık. Ben 3. modelde sarı ipimle haroşa örüp sonra tekrar 6 sıradan oluşan ajurlu modelimi tekrarladım. Bilek bölümünü daha büyük yapmak isteyenler buraya 4 modelde yapabilir. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Daha böyle boğazlı olsun diyorsanız dediğim gibi 4 modelde yapabilirsiniz. Ben buraya 3 tane model yaptım. Şimdi hanımlar bu aşamada ajurlu bölümde kafanız karışacak olursa videoyu geri alarak yani başa alarak şu ilk ajurlu modelin sıralamalarını zaten tek tek gösterdim. Sıra sonuna kadar anlattım. Bu sıralamaları takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya toplamda 3 tane modelimi tamamlıyorum. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 3. modelimi de tamamladım. En son bu 3. modelimin arka yüzde 6. sırasını ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Patiğimizin şu kenar bölümleriyle orta bölümlerinde ilmekleri ayıracağız. Patiğimizin yanları da 20'şer ilmek kalacak. Şu üst bölümü 19 ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi öncelikle bu krem ipim ile İlk 20 ilmeğimi haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi ördüm. Bu 20 ilmek burada bekleyecek hanımlar. Şimdi ortaya 19 ilmekte yine modelimizi kurmaya devam edeceğiz. En son krem ajurlu modelin son sırasını yapmıştık. Tekrardan yine aynı renklerle işleme devam edeceğim. Tekrar tarçın rengi renkli ipimi alıyorum. Ortaya modelimizi yapacağız. Şimdi bu ortadaki ilk 19 ilmeğime bir diş haroşa öreceğim. Tarçın rengi ipim ile yedek şişlerimizi ben burada kullanıyorum. Hemen şu ikinci ilmeğimi de ördükten sonra bu tarçın rengi ipimin ucunu şöyle düğümleyeceğim. Tekrar 19 ilmeğimi öreceğim. Bakın 2 ilmeğimizi örmüştük. Devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüm. Şu kenarda da 20 ilmek kaldı. Bu 20 ilmek bekleyecek. Bir sayalım emin olun. Bakın 5, 10, 15, 20. Buradaki 20 ilmek bekliyor. Şimdi ben geri dönüyorum hanımlar. Yanlardaki 20 ilmek bekliyor. Ortadaki 19 ilmek ile modelimizi yapıyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi bu tarçın rengi ipim ile yine haroşa örüyorum.
Bir diş haroşamızı öreceğiz. Sonra tekrar 6 sıradan oluşan ajurlu modelimizi tekrar edeceğiz. Evet, şöyle ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. Sonuncu ilmeğimi şöyle örmüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Krem ipimi alıyorum. Krem ipim ile ajurlu modelimizin ilk sırasını yapacağız. Şimdi bu sıramızda modelimizi şöyle yapıyoruz hanımlar. Öncelikle renk geçişi olduğu için şu ilk ilmeğimi örerek başladım. Şimdi burada üçlü kesim yapıyorduk. Yanlara yarım model düştüğü için burada ikili normal kesim yapacağım. Öndeki iki ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip bakın buradaki iki ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle. Üçlü kesim yapmadım. Kenarlarda yarım model düştüğü için sağ kesimimi yaptım. Yanına iki ilmek düz örüyorum. Bakın altta ajur hizaları belli. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. Artırdım. Ortanın bir düzünü ördük. Şimdi ortadaki modeli tam kuracağız. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın yine ortada üçlü kesimimi yapacağım burada. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip öndeki 3 ilmeğin üçünü bir kesiyorum. 2 ilmek düz ördüm ve tekrar ipimi şişime doladım. Ortaya tam model kurduk. Şimdi ortada bir düz ilmeğim var. Tekrardan artırdım. 2 düz ilmek örüyorum. Bakın son 3 kalana kadar örüyoruz. Bu defa öndeki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Yani ikisini gördüğüm gibi keserek ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modelin ilk sırasını yaptık. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını hanımlar ters örüyoruz. Sadece ajurlu model kurulumu ön yüzde yapılıyor. İlmeklerimizi ters olarak örüyorum. Modelimizde ikinci sıramız bu. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzde modelde üçüncü sıram. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın ikinci ilmeği ilkin önüne aldım. İkisini keserek ördüm. Yanına 2 ilmek düz örüyorum yine. Bakın aynı işlemi yapıyoruz. Artırdım, bir düz ördüm. Tekrar artırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Tam ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüp artırmamı yaptım. Ortada bir düzüm var. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Arkada dördüncü sıramız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet, ilmeklerimizi ters ördüm. Tekrar ön yüzde modelde beşinci sıram. Bu sıramda hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Yine öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne alıp ikisini keserek ördüm. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Ardından artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar artırdım. 2 düz örüyorum. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum yine. Şöyle üçünü bir kestim. 2 ilmek yanına düz ördüm ve artırmamı yaptım. Arada bir düz ilmeğim var. Tekrardan artırma yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2'yi keserek ördüm ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra sonuncu sıramız ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Ön bölümdeki model bu şekilde. Tam ortadaki ajurlu modeli tam kuruyoruz. Sağ ve soldaki modelimiz yarım şekilde kuruluyor. Zaten nasıl yapıldığını da detaylı anlattım sizlere. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi şöyle ördüm. Bakın. Böylece ön bölüme bir model daha bitirdik. Şimdi tekrardan bir diğer rengimi kullanarak yani yeşili kullanarak bir diş haroşa öreceğim. Sonra 6 sıradan oluşan modeli şu ilk ön bölümde yaptığımız gibi tekrar edeceğim. Bu bölümde kenar ilmeğinden sonra sağ tarafta öndeki iki ilmeği sağa doğru kesim yapıyoruz. Sonra modele devam ediyoruz. Sol tarafta da son 3 ilmek kalana kadar örüp öndeki iki ilmeği kesiyoruz ve kenar ilmeğini örüyoruz. Böyle yapılıyor. Zaten model sırasını tek tek gösterdim. Bu bölüme hanımlar bilekten itibaren bakın 1, tarçın model 1, yeşil 2, sarı 3, tekrar tarçın model 4. 4 tane model oldu. Model aynı şekilde yine ön bölümde böyle devam edecek. Ben bu ön bölüme hanımlar bakın toplamda şöyle
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model yaptım. Toplam 8 modelimi yaptım. Daha büyük yapacak olanlar 40-41 numara. Buraya bir model daha fazla yapacaklar. Araya bir diş haroşa daha örüp 6 sıradan oluşan ajurlu modeli tekrar edecekler. Ben 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da ben buraya 8 model yaptım. Onlar 7 model yapabilirler. Yani buraya bir model eksik örebilirler. Dediğim gibi ben 8 model yaptım. Gördüğünüz üzere ayağı tam oldu. Bu şekilde, bu ölçülerde. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin şu ön bölümünü örelim. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda buraya 8 tane modelimi yaptım geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son şu ajurlu modelimin arka yüzde 6. sırasını ördüm. Ön yüzdeyiz. Burun kesimlerini yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi, artık ajurlu model kurmayacağız. Öndeki 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesim yapıyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi normal düz öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği tekrar sola doğru kesim yapıyorum ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Şişimde böylece 17 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum şöyle. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde kesimlerimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 3 ilmek kaldı. İlk 2 ilmeğimi buradaki kesim yaptım sola doğru ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde böylece 15 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaptım ve sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde 13 ilmek kaldı. Bakın 3, 6, 9, 12, 13. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Arka yüzde 13 ilmeğimi ters öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük. Bu aşamada hanımlar ipimi hemen buradan keseceğim. Şöyle düğüm atacak kadar bırakıyorum. Şu kenardan ilmeklerimizi çıkaracağız. İlk modele başlarken şu ilk 20 ilmeği örerek gelmiştik. Şimdi tam bu aşamada aynı şişimize şu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. İlk kenar ilmek yerim şöyle renkli tarçın. İlk buraya girerek şöyle krem ipim ile buradan ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu bir ilmek çıkarttım. Şu ikinci ilmeğim. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum hanımlar. Kenar ilmek yerlerine. Hemen şu krem ipimin ucunu düğümleyeceğim. Sonra ilmek çıkartmaya yine devam edeceğiz. Bakın şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmek. 6, 7, 8. Bu şekilde hanımlar şu burun kısmına kadar ben 23 adet ilmek çıkarttım. Sizler buraya bir model fazla yaptıysanız, yani 8 değil de 9 yaptıysanız ilmek sayınız 23'ten fazla olacaktır. Ya da bir model eksik yaptıysanız ilmek sayınız az olacaktır. Ben bu sayılarda burun kısmına kadar 23 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, toplam 23 ilmeğimi çıkarttım. 20 ilmek kenarda vardı. 23 de buradan çıkarttık. Bu şişimde 43 ilmeğim oldu. Şimdi burundaki 13 ilmeğimi yine düz öreceğim. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi de ördükten sonra bu kestiğimiz ucu da ipi düğümleyeceğim ki
Yine sökülme olmasın, sağlam olsun patiğimiz. Bu burundaki 13 ilmeğimi normal örüyorum. Bu bölümlerde haroşa yapıyoruz artık hanımlar. Şöyle. Yani düz örgü örüyoruz. İpimizin ucunu da şöyle gizleyerek getirdim. Evet. Burun kısmındaki 13 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer kenara geçiyorum. Bu diğer bölümden de hanımlar karşı taraftan 23 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da yine 23 ilmeğimi çıkaracağım. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Sizler diğer karşı kenardan kaç ilmek çıkarttıysanız buradan da aynı sayıda ilmekleri çıkartmanız gerekiyor. Bakın burada 8 ilmek olmuş. Şuraya kadar toplam 23 ilmek çıkaracağım. Şimdi ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 23 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi şişimde kalan 20 ilmeğimi sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar bölümlerindeki ilmek çıkartma işlemlerini de burada tamamlamış oluyoruz. Evet, sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Buraya haroşa düşmesi için ilmeklerimi yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz olarak örüyorum hepsini. Şöyle. Yani haroşa. Bakın hanımlar, ön yüze bu şekilde bir diş haroşamız düştü. Şöyle. Bu şekilde önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 13 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmekleri şu uca kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Kenar bölüme bir diş haroşamız oluştu. Bu bölüme haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim bu şekilde. Diğer uca kadar ilmeklerimi dolanarak böyle düz öreceğim. Yani şu uca kadar. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde tekrar düz öreceğim. Böylece 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş olacak. Ta ki bu bölümde 6 diş haroşamız olacak toplamda. Bakın benim 6 diş haroşam var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 40-41 numara yapacak olanlar buraya 8 diş haroşa örebilir. 35-36 numara yapacak olanlar da 4 diş haroşa örebilir. Ben bu bölüme toplamda 6 diş haroşamı ördüm. Bu kenara şimdi haroşalarımı örüyorum. Ardından buluşalım hanımlar. Tabanımıza birlikte geçelim. Evet hanımlar, buraya toplamda 6 diş 6 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Öncelikle burundan itibaren taban yapımına başlayacağız. Bu ilk şişimdeki ilmeklerimi, burun kısmına kadar olan ilmeklerimi tekrar örüyorum. Yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde şu burun kısmındaki 13 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmındayım. Burada taban kesimlerimize başlayacağız. 13 ilmeğimiz var. 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimi yapacağım. Burada 13 ilmeğim vardı. Şişimde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 12 ilmeğimi. Bu 13. ilmeğimi örerken şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan 12 ilmeğimi öreceğim. Bu 13. ilmeğimi örerken yan şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Tabanımız 13 ilmek olarak böyle yapılıyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 12 ilmeğimi örüyorum. Bu 13. ilmeğimde kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. Bu 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek olarak bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yanlarda son 5'er ilmek kalacak. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımızı 13 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi tekrar taban kesimlerine devam edeceğiz. Bu defa yapacağımız işlem şu. Bu defa tabanda son bir ilmek kalana kadar değil, son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son 2 ilmeğim kalana kadar
ilmeklerimi örüyorum. Bu son 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Bu defa üçünü bir kestim. Bakın bu kenarda 4 ilmek kaldı. Kesimden sonra yine geri döndüm. Yine hanımlar şu yandaki 5 ilmek hariç tabanda 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Bakın bu tarafta da 4 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine tabanda 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu bölümde tabanda 2'şer ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın bu 2 ilmeğim. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar tekrar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Kesimden sonra yine geri döndüm. Tekrar 2 kalana kadar örüyorum tabanımda. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabanımda yine 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. İlmek sayılarımız azaldı. Yine tabanda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile son bir ilmeğimi de birlikte kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın tabanda yine 2 kaldı. Bu 2 ile kenardaki biri de alıyorum. Üçünü bir kestim. Bakın tabanımızda hanımlar 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğimi şöyle tığ ile topluyorum. Böyle. Bir de zincir attım. Bakın tabanımızı bu şekilde topladık. Topuk bölümünde de şöyle oval bir görüntü oluştu. Şimdi tığlama tekniğiyle topuk bölümünü birleştireceğiz hanımlar. Şöyle patiğimi ters çeviriyorum. Şöyle. Tığlama tekniği ile topuk bölümünü birleştireceğim. Sırasıyla karşılıklı kenar ilmek yerlerine gireceğiz. Önce benden taraftaki, sonra da karşı taraftaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Şöyle sıkı iğne tekniği ile arka topuk bölümünü birleştiriyorum. Şöyle. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek birleştirme işlemini yapıyorum. Böyle. Şimdi şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu tığlamamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın tığlamamı yaptım. En son şuraya bir tane de zincir çekip ipimizi kesiyorum. Bu iplerimizin uçlarını gizleyeceğiz. Şu başlangıç ipimizin ucu vardı. Yine bu ucu da şöyle arka ilmek aralarına girerek şu ikisini bir gizleyeyim. Bakın şöyle tekrar zincir tekniğiyle bunu böyle sıkılıyorum, düğümlüyorum. İlmek aralarına girerek uçlarımızı gizliyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Bu kadardı. Evet, tekrar çeviriyorum ön yüzüne. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle hemen düzeltiyorum. Şöyle. Görüntümüz bu. Gayet haroşa örgü olduğu için esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Örmesi zevkli, çok güzel, hoş bir modelde hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok zarif, hoş bir görüntüsü var. Çeyiz içinde oldukça uygun. Bakın diğer kenarımız, önden duruşu bu şekil. Tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.